Arkadaşlar selam, hoş geldiniz. Biraz yemek, biraz da sobadan çıkan külü kafese doğru götürmeye başladım. Şimdi içine biraz da eski buğdaydan katacağım. Şiva yine dayanamıyor. Hoş geldiniz, merhaba. Yine gezme vakti geldi Şiva'nın. Şimdi şunların üstünü bir kapatalım. Hoş geldin Tunahan. Şimdi şuradan biraz yem verelim. Bu buğday bitlenmiş. O yüzden bunu vereceğim. Şöyle göstereyim. Evden çıkardığım atıklarla beraber vermem lazım. Bu külü de bilerek aldım çünkü tavuklar kül banyosu yapmayı çok seviyorlar ve bitlerine döküyor diyorlar ama bakalım, bilmiyorum. Zaman gösterecek. Şiva'nın tasmasını da alalım çünkü o birazcık kudurmaya başlamış. Şuna bakın. Tam bir soytarı ya. Önce külleri dökelim, yemekleri verelim. Ondan sonra hızlıca Şiva'yı gezdirelim. Şuraya koyacağım tasmasını. Burada şöyle bir sıkıntımız var maalesef. Artık böyle yığılıyorlar. Biz kapıyı açtığımız zaman çıkmaya başlıyorlar. O yüzden birazcık temkinli olmam lazım. Ali merhaba, hoş geldin. Evet, çok tatlı gerçekten de. Birazcık da yaramaz. Şu kafesin kapısını hemen kapatmam lazım. Şu an görüntünüz iyi olmayabilir. Evet, saldırdılar bile, görüyorsunuz kovaya. Çık kış. Yani 100 tane. Şimdi şöyle birazcık atalım bakalım. Bir yemeye başlasınlar. Evet Ali. Zaten bu beyazlar hariç hepsini biz kuluçka makinesinden çıkardık. O yüzden bize alışıklar. O yüzden zaten hızlı bir şekilde kapıya geliyor. Evet aynen öyle. Yani gerçekten ciddi anlamda saldırıyorlar ama hasar sıfır. Yani beni gagalamıyorlar. Şuraya da biraz verelim. Bunlar da paçalı tavuklar. Olacaklar daha doğrusu. Daha paçalı değiller. Sen ne yapıyorsun? Çık. Çık. Koş. İşte ev artıkları vesaire veriyorum. Ama tabii ki de küflenmiş hiçbir artığı vermiyorum. Bugün ne yaptıysak o yemeklerden veriyorum. Çünkü evde 2 kişi olduğumuz için hani ne kadar yemek yaparsam yapayım kalıyor yine de. Şöyle birazcık kül döktüm. Şöyle. Buralarda geziniyorlar. Bu sene evden bayağı bir kül çıkacak. Selam, merhaba, hoş geldiniz. Epey kül çıkacak bu sene, o yüzden bunlar bayağı kül banyosu yapacaklar. Düşürdük. Şöyle direkt atacağım ya. Üstleri başları mahvoldu. Bir yandan kamerayı tutup bir yandan
Maalesef yemek veremiyorum. O yüzden birazcık böyle oluyor. Şimdi Şiva'yı gezdirelim. Şiva birazcık kuduruyor. Gezmek istiyor. Tuvaleti gelmiş olabilir. Şimdi buradan hızlıca kaçalım ki geliyorlar arkamdan, görüyorsunuz. Nereye? Kış 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 kış. Evet, kedi fıstıkta bekliyor. Kovaları unuttum. Şimdi fıstığa da yem vermem lazım ama fıstık kendi yemeğini bırakıp doğrudan Şiva'nın yemeğine koşuyor. Şiva'ya mama kalmıyor. O yüzden önce Şiva'nın tuvalet gezisi, sonra ikisine ayrı ayrı yemek. Şunun sevimliliğine bakar mısınız? Çok tatlı bir köpüş. Şimdi hızlıca çıkacağız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gel bakalım kızım. Dur yavaş sakin. Sakin. Kamerayı düşürdüm. Her gün böyle maalesef. Kedilerim de köpeklerim de bu şekilde birazcık agresifler. Tavuklarım da gerçi agresif. Bana bir zararları yok ama telefona vesaireye zararları var. Diğer canlı yayınlarda da fark etmişsinizdir. Sürekli düşüyor telefon. Ya tavuk gagalıyor, ya köpek bir şeyler yapıyor. Kayınbabam da orada. Efendim baba. Evet, biraz geziye çıktık. Tuvalete ihtiyacımız var. Ne kadar hızlı yürürsem o kadar hızlı yürüyor. Hayır, tamam yeter. Çok yoruldum, gel. Gel bahçeye gel. Koş. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım benim. Yap tuvaletini hadi. Sanırım en yorucu olduğumuz kısım bu. Tuvalet yapma. Yani 1,5-2 dakika sürüyor ama gerçekten çok yorucu. Başka bir köpek gelmiş, onun tuvaletini kokluyor. Tabii fıstık bizi yalnız bırakır mı? Asla. Fıstık da geliyor peşimizden. Dur şöyle biraz etrafı çekeyim size. Burası cevizlik bu arada. Yukarıda da zeytinlik var. Tanıştırayım, bu fıstık. Gözünde katarak var. Bir türlü yakalanmıyor. Ve Şiba'dan da asla korkmuyor. Tam tersine Şiba ondan korkuyor. Bitmedi mi tuvaletin? Bu da Şiba. Eğer kanala yeni gelmiş olanlar varsa bu kişileri tanımaları yeterli. Koş. Hadi mamaya. Koş. Koş mamaya. Fıstık da geliyor tabii. Biraz acıkmış. O yüzden sanırım yavaş yürüyor. Bunlar ağaçlarına ne olmuş öyle? Şuna bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel değil mi? Şuna bakın. Kuşlar yemiş biri. Bizden önce başlamışlar. Hadi gidelim kızım. Yürü. Hadi gidelim. Aferin benim kızıma. Kayınbabam da orada bize küçük bir sera yapıyor. Tabii biraz acemi iş olacak sera. Bir sene deneyeceğiz bakalım. Eğer bir sene sonra iyi bir şey yapabilirsek serayı büyüteceğiz. Orada da biberlerimizi vesaire topluyor kayınbabam şu an. Aşağı tarafta da meyve ağaçlarımız var. Gel kızım.
Buraya da tavuk ölüsü gömmüştük. Evet. Şiba onun kokusunu alıp duruyor. Gel kızım. Koş, acıktın mı? Gerçekten yoruldum. Ama işim de bitti. Çok bir şey kalmadı. Şiba'nın mamasını vereceğim. Şu tavukların içini kontrol edelim bakalım yumurtlayan vesaire var mı diye. Çünkü ligorinleri satın aldık biz. Gel kızım. Suyun da bitmiş anneciğim senin. Döktün mü, içtin mi? Bu aralar çok su içmiyor Şiba Hanım. Gel kızım. Akıllı, akıllı. Çok tatlı, akıllı bir kız. Ama tuvalete geldiğinde kimseyi tanımıyor. Gel bakalım. Hop. Aferin sana. Hadi bakalım bekle, mamanı getireceğim. Düşüyordum az daha. Her şeyi koştur koştur yaptığım için artık. Şimdilik ambardan mama alalım. Şiba Hanım'a Fıstık Hanım'ın mamaları. Sabah sularını doldurmuştum tavukların. Bir şeyi tekrar bitirmeye başlamışlar. İlaç vermemiştim. Yarın sabah da ilaç vereceğim onlara tekrar. Biraz bununla idare edecekler. Bu mamayı sevmiyorlar maalesef. Başka bir marka kullanıyorduk ama internetten sipariş veriyoruz. O markadan burada bulamamıştık. Benim diğer kedilerim de oradan, o markadan yiyordu. Ve çok sağlıklılardı. Bu da Şiba Hanım'ın. Hadi çık bakalım. Git mamanı ye hadi. Koş. Şimdi Şiba'nın mamasını da verelim. Şöyle küçük bir kapta. Sabahları bol mama veriyorum ama akşamları mamayı çok az veriyorum. Bu birazcık küçük aslında. Siz büyük olarak görüyor olabilirsiniz ama bir avuç kadar falan yani. Şiba kediye sinirleniyor. Bağladığımız zaman Yiğit kesiliyor. Şiba. Şiba. Şiba evine gir. Şiba evine gir. Gir evine. Gir evine. Evine gir. Mama zamanı. Gir evine. Gir. Aferin. Ye mamanı. Mamanı ye. Hayır. Mamanı ye. Dön. Mamanı ye. Kızım yemek yerken siz bakın. Ben de suyunu doldurup geleyim.
içeri gir. Gir içeri mamanı ye. Çabuk. Çabuk mamanı ye. Karnı aç ve kızdığı birkaç bir şey var. O da şu. Buradan bakıyor. Kediyi bu kafesin kapısının oralarda gördüğü zaman sinirleniyor. Bu tavuklar da ona ait olduğunu zannediyor. Ve tavukları bir gün yemenin hayalini kuruyor. Garip bir köpüşümüz böyle. Şimdi şu kovaları alalım. Dün bahçedeki bütün kavunları, karpuzları artık topladık. Çok küçük meyveleri vardı. O meyvelerin tamamını topladık. Çünkü komşunun tavukları bizim bahçeye giriyordu. Ve bütün kavunları ve karpuzları didiklemiş. O yüzden biz de toplama kararı aldık. Dün bahçedeki her şeyi topladık. Şimdi çuvallara da doldurduk. O çuvallardakinden de veriyoruz. Bugün sobayı yakmam lazım. Çünkü hava çok soğuk. Ve görüyor musunuz bilmiyorum ama yağmur geliyor. O yüzden işlerimi bir an önce halletmem lazım. Sonbaharı çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Buraya da kum döktüler. Balkon yapılacak. Daha yapılmadı. Geçen gece Şiva havlıyordu bu arada. Ne olduğunu anlamadık biz. Bir gürültü duyduk ama gürültünün kaynağını da anlayamamıştık. Meğer burası yıkılmış. Şöyle göstereyim. Şiva havlayıp duruyordu. Neye havladığını bilmiyorduk. Biz kümes var. Orada bir kümes var. Eski bir kümes. Orada 2 tavuk, bir tane horoz vardı. Onları da aşağı indirmek zorunda kaldık. Çünkü burası yıkılmaya başladı. Bakın burada da çatlaklıklar falan var zaten. Şu kapı tutuyor yani burayı. O yüzden orayı yıkılmadan o hayvanları oradan almamız gerekiyordu. Şimdi bugün almış bütün hayvanları bizim diğer kümese koymuş. Onlar da çok yabaniler. Yani bizim tavuklar gibi böyle üşüşmüyorlar kapıya. Tam tersine kaçıyorlar. Şimdi biz ligorinleri aldığımız zaman oraya ligorinleri koymuştuk. Ve işte yem attığımız için orada bakın böyle küçük bir çimlenme olmuş. Onlar artık bunlar yiyecekler. Bunlar kayınbabamın tavukları ve horozu. Sanırım bu yaz kesilecekler. Pardon, bu yaz değil, bu kış kesilecekler. Kesilecekleri için de bekletiyorlar. Burayı daha önce söylemiştim. Kazlar için ayırdık. Kayınbabamın arkadaşı 2 tane kaz getirecekmiş bize. Onları alacağız. Bakın havuz aslında küçük gibi gözüküyor ama çok büyük bu arada havuz. Bayağı büyük. Yani rahat 30 tane kazı yan yana alabilir. Buraya da gider yapmıştık. Şöyle. Buradan da bahçeye de oradan işte zeytinlerdir, cevizlerdir, bilmem neler artık aklınıza ne gelirse onların hepsi ıslanacak. Yani bol bol havuz suyu alacaklar. Gübreli havuz suyu desek daha doğru olur. Kaz gübresiyle alacaklar. Yalnız aklımda bir planım daha var. Ben kırmızı Kaliforniya solucanlarından yetiştirmek istiyorum. Ama çok pahalı. Yani 2000 tane solucana baktım. 6-7 bin lira kadar tutuyor maliyeti. Ciddi anlamda pahalı. Yani yemi vesairesi hariç arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Zaten yemini doğrudan şeyden alabilirsiniz. Nedir onun adı? Ev atıklarından elde edebilirsiniz ya da bahçe atıklarınızdan elde edebilirsiniz. Ama çok pahalı. Gerçekten çok pahalıymış. Biraz buna şekil düzen vereceğim. Almam lazım çünkü. Onun için para biriktirmeye başladım. Un kurtları aldım. 2000 tane un kurdu aldım arkadaşlar. O da bugün kargoya verildi. Muhtemelen cumartesi günü canlı yayında gösteririm size 2000 tane un kurdunu.
Un kurdu gelecek. Salep ve safran yetiştirmeye başlayacağız. Aslında oradaki seranın amacı o. Salep ve safran yetiştirmek. Onun dışında bıldırcınlarımız var. Bir kutu bıldırcın yumurtası geldi. İçinde 60 tane bıldırcın yumurtası var. 12 tane daha gelecek. 2 çeşit almıştık ama 60 taneyi gönderen satıcı biraz çeşit fazla koymuş. Yani tahminimden daha fazla çeşitli bir bıldırcına sahip olacağız artık herhalde. Onları yetiştirmeye başlayacağız. Onları makineye birlikte koyarız. Yine canlı yayın açarım bıldırcının yumurtalarını makineye koyduğumda. Öyle bir canlı yayın açarız. Onun dışında serayı beraber düzenleriz. Küçük bir sera olacak. Çok büyük bir sera olmayacak. Zaten aldığımız soğanlar da çok az soğan. Yani hani öyle çok ciddi değil. 20'şer tane aldık sadece. Sadece ekip böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Öyle hani şu anlık satışını vesaire yapmak için değil. Tamamen yetiştiriciliğini nasıl yapabilirizin üzerinde yoğunluk vermeye çalışıyoruz. Zaten eşimin kardeşiyle beraber biz eğitimini aldık. Hem sera için eğitim aldık, safran ve salep yetiştiriciliği için, çilek yetiştiriciliği için eğitimleri aldık aslında. Eğitimini almadan bir şeyler yapmak istemiyoruz. O yüzden de kayınbabam bize şöyle küçük bir sürpriz yaparak böyle basit, acemice bir sera kurmak istedi. Biz de hayır demedik. Şimdiki yağmur geliyor. Hem de bayağı yağmur geliyor. O yüzden sobayı kurmam lazım. Şuna bakın. Hem korkuyor hem yanıma yaklaşıyor. Sabahları da bizim yine ayakkabıların tam üstünde, bu 3. katta hiçbir şey yoktu. Orada yatıyordu. Şimdi olduğu için onların hepsini aşağı indiriyor. Kendi yatıyor. Sabah bir bakıyoruz ayakkabılar yerde, kendisi uyuyor. Değil mi? Senin gözünü ameliyat etmemiz lazım. Farkındasın değil mi? Katarak var arkadaşlar bu arada onun gözünde. Ölümcül bir şey değil ama yine de gözünün birinin alınması lazım. Ama yakalayamıyoruz bir türlü. Yavaş yavaş bize alışmaya başladı. Yavaş yavaş sokuluyor. Bakalım eğer biraz daha sokulursa arabanın içine atıp hemen götüreceğiz. Buraya da tavukları gömdüm arkadaşlar. Birkaç tane tavuk ölmüştü, civciv ölmüştü. Onları gömmüştük. Shiba'da, kedilerde, diğer köpeklerde bunun kokusunu alıp gece buraya geliyorlar sürekli. Shiba bizi uyutmuyor ama uyutmamasının sebebi aslında biziz. Yani sürekli burada bir kedi, köpek gördüğü zaman havlıyor. Çünkü burayı o işaretledi. İşaretlediği için maalesef. Bu arada bu döküntüler vesaireler de kayınbabamın eski evinden kalma. Yani şurada bir evi vardı ama depremde yıkıldı. Maraş depreminde yıkıldı. Yerine de bu ev yapıldı. Sonra oraya da bir ev daha yapıldı. Görünüyor mu bilmiyorum ama oraya da bir ev yapıldı. Hava o kadar güzel ki hiç yağmur yağacak gibi değil. Felaket güzel, ılık bir hava var. Sizin oturduğunuz şehirler neresi? Orada da yağmur var mı? Ben Maraş'ı bu kadar seveceğimi beklemiyordum bu arada. Gerçekten çok alıştım. Ben size bahçeyi de göstereyim biraz. Bu döküntü kalkmayacak maalesef arkadaşlar bu arada. Yani uzun bir sürede kalkmaz. Bakın. Buraların iyice temizlenmesi lazım. Birkaç kez de el atmamız lazım. Aa, kopmuş bu. Ama kabı var. Neyse. Yarın o kabı alırım ben oradan. Şimdi kayınbabam burayı sürdü. Traktörüyle. Güzel de düzeltti. Normalde burası engebeliydi, yamuktu. Ama kayınbabam bayağı düzlemiş. Şöyle olacak. Bahçeden, yani biz balkondan baktığımız zaman da görebileceğiz burayı. Şöyle küçücük bir yer. Yani evet, boyum da bayağı yetiyor. Tamam, süper. Hiç boyum, böyle kafamı vururum diye düşünüyordum bakınca ama hiç de öyle değilmiş. Gayet güzel. İçinde rahatlıkla gezilebilir. Bunlar biberlerimiz. Şöyle göstereyim size. Bunların artık sezonu bitmeye başladı tabii ki. Artık kurumaya da başladılar yaprakları vesaire. Görüyorsunuz. Biberlere bakın.
Mor biber. Aşağıda kapya biber falan var. Bakın orada. Şunlar kapya biberler. Biz bu sene bayağı bir çeşit biber ektik. Aa yok, bunlar kapya biber değil. Bunlar acı biber. Maraş biberi bunlar. Bunlar bayağı zehir gibi yani. Bunlardan biz topluyoruz, kurutuyoruz. Öğütüyoruz. Sonra yiyoruz. Biz bayağı hiç dışarıdan, marketten kolay kolay bir şey almadık. Yani deterjan, tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçlar hariç kolay kolay marketten çok fazla yiyecek gıda almıyoruz. Bakın bunlar biberlerimiz. Kapyalar evet üstte bakın. Sanırım üstte kaldılar. Evet bakın bunlar yeşil biber. Bakın kapya. Burada da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bunlar hani içine biber konulup yenilen biberler var ya, onlardan. Böyle. Ama artık sıcaktan kararmaya da başlayanlar var. Bunların bir an önce artık toplanması ve tüketilmeye başlanması lazım. Kurutulmaları artık geçti. Yağmur da yağmaya başladı. Yağmurlardan dolayı bazı kurutma işlemleri artık yapılmıyor. Sadece fırında ya da sobada yapmaya başladık. Ben de geçen gün sarımsakları soydum. Herhalde 1 kiloya yakın sarımsak soymuşumdur. Soydum derken kabukları kaldı tabii ki. Hani tamamen soymadım. Sadece o dış, o beyaz kısmından, katmanından ayırdım. Onları ayırıp iyice böyle rondodan geçtim ve sobanın içine attım. Onlar böyle bir güzel rengini kahvemsiye doğru döndürdüğünde aldım. Şimdi tekrardan şeyden geçireceğim. Böyle birkaç bızıt geçmesi lazım. İyice böyle un ufak olacaklar. Ondan sonra bize sarımsak tozu olarak eşlik edecekler sofrada. Patlıcanlarımız var. Hala toplanacak. Böyle bir yığın. Yani biz bunları yiye bitiremedik gerçekten. Biz sadece kendimiz için ekmiştik ama bu kadar olacağını ben de tahmin edemedim. Yukarıda bamyalar var. Bunlar bamya. Yani benim boyumun kaç katı olurlar gerçekten. Yani ben 1.72'yim. Şuraya geliyorum. Bakın. Bamya çiçeklerini görüyor musunuz? Bu arada ilk defa bamya yetiştiriyorum ben. Daha önce hiç yetiştirmemiştim. Bamya yetiştiriciliği gerçekten güzelmiş. Sadece insanın boyunun kısa olduğunu böyle yüzüne vuruyor sanki. Ama benim eşimin boyu da yetmiyor. Yani bu herhalde 3 metre falan olmuştur. Böyle. Bakın bunlar da tohumluk olarak ayırdık. Bunlar biraz daha büyüyecek. Tohumluk olacaklar. Bakın bu tohumluk mesela. Kocaman oldu. Bunları şehirde yiyorduk bu arada. Yani marketten alıp şehirde ne kadar güzel bamya diye kart bamyaları yiyorduk. Ama meğer yememiz gereken bamyalar şunlarmış. Bu kadarmış. Bu bamyaların lezzeti, tadı çok güzel bu arada. Gerçekten güzel. Eğer bulabiliyorsanız minik bamyalardan alın. Kayınbabam her gün gelip böyle küçük küçük bamyaları topladı. Kayınvalidem kuruttu. Biz de yedik. Gerçekten güzel oldu. Şimdi kışlıkları da aşağıya ekmiştik hatırlarsanız. Onlar da çıkmaya başlamışlar çok şükür. Şimdi diyebilirsiniz ki çok erken ekmişsiniz. Aslında erken ekmedik. Dondan önce ekmemiz gerekiyordu. Ya da don geçtikten sonra ekmemiz gerekiyordu. Toprağı iyice tutunsun. Biz de merak ediyoruz gerçekten. Bu sene hiç bilmediğim şeyler ektim. Bilmediğimden kastım daha önce yemediğim şeyler değil, yetiştirmediğim şeyler ektim. Mesela brokoliyi çok severim ama ilk defa yetiştiriyorum. Karnabaharı çok severim, kerevizi çok severim ama ilk defa yetiştiriyorum. O yüzden birazcık acemice olabilir bazı şeyler. Turp, şalgam, yani bayağı bir şalgam ektik. Bayağı bir turp ektik. Turp bütün çeşitlerini ektik. Buraya soğan, sarımsak ektik. Bakın çıkmaya başladı onlar. Kayınbabam sanırım buraları bayağı ıslatmış. Bunları sulamış güzelce. Bakın şimdi. Buralardan yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Karadeniz lahanası ektim. Beyaz lahana ektim. Ondan sonra başka ne vardı? Bakın. Şu güzelliğe bakın.
Gördünüz mü? Biraz elimizi bol tutmuşuz bazı konularda. Sanırım bunlar lahana. Emin değilim ama lahana olması lazım. Lahana değilse yandık. Onları tek tek ayıracağız tabii. Bakın şimdi, bakın bunu ben de yeni görüyorum. Gördünüz mü? Çıkmaya başlamışlar. Yani hangisinde ne vardı hatırlamıyorum gerçekten ama ektiklerimizin çoğu çıkmaya başlamış. Bazı garıkları 3'e böldük. Bazılarını 2'ye böldük. O yüzden bir taraf başka bir cumhuriyetken öteki taraf bambaşka bir cumhuriyet olarak çıkacak. Şimdi bakalım buralarda durum ne? Karnabaharla brokoli mesela hiçbir etkinlik göremiyorum. Yani şu mesela acaba ot mu yoksa karnabahar mı bilmiyorum. Burası komple karnabahar. Burası komple, yok pardon. Burası yarıya kadar brokoli, yarısı karnabahar. Yani hiç yetiştirmemiştim daha önce. Ve çok merak ediyordum. Eğer yapabilirsem bunları üretip satmak istiyorum. Ama tabii ki de bir deneme yapmamız lazım. Bakalım yetiştirebiliyor muyuz, değil mi? Önce buna bakmak lazım. O yüzden önce ben yetiştireceğim. Tadına bakacağım. Güzelse satışını yapacağım. Güzel değilse hiç uğraşmayacağım. Hazırda markette var. Ravza Nur selam, hoş geldin. Nasılsın? Bakın bu bizim kaba ağaç. Kayınbabam bu ağacı çok seviyor. Yani yıllardır bunun gölgesinde sürekli çalışmışlar. Yani kaç tane ev gördü öyle söyleyeyim size. Ciddi bir yağmur geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama ben hala dışarıdayım. Bunlar mısırlar. Bunları da sökeceğiz artık. Çünkü bu mısırlar bakın olmadı. Yani demek ki bu türü yetiştirmemem lazımmış. Bakın bir tane bile tane yok. Gördünüz mü? Yani başka bir hayvan gelip yemiyor yani. Bu tamamen verimsiz bir şey. O yüzden ata tohumlarına bakıyorum. Bunlar fasulyelerdi. Biz bu sene bayağı bir fasulye yedik. Bunların hepsini kayınbabam ekti. Böyle. Çok güzel. Bu arada minik minik topluyoruz yine. Bu kadarken toplayıp yiyoruz. Güzel yani tatları. Çok teşekkür ederim Ravza. İyiyim ben de. Bildiğin gibi koşturuyoruz. İş güç. Birazcık hastaydım. Uzun zamandır canlı yayın açamıyordum. Ama kendime gelince hemen canlı yayın açmak istedim. Tabii biraz ağız çevremde de yaralar oluşmaya başladı. O yüzden kendimi göstermiyorum bilerek. Şimdi çok teşekkür ederim. Sen de hep iyi ol. Şuna bakın, şuna. Soytarı. Bak ne yapıyor. Ne yaptın? Ağaca mı çıkıyorsun sen? Ne avlıyorsun ağaçta? Hadi yürü. Eve git, koş. Koş koş. Barakana gir, koş. Yağmur geldi ama daha tam anlamıyla değil. Hava çok güzel ama bu arada. Yani üşütecek bir hava yok. Hava çok güzel. Buraları toparlamam lazım arkadaşlar benim. Buralara gül ekeceğim. Sonra biraz maydanoz, brokoli, maydanoz, tere, roka. Onlardan ekeceğim. Şöyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Ahmet selam, hoş geldin. Nasılsın? Tavuklara bir kere daha bakalım. Sonra canlı yayını kapatırız. Hava gerçekten çok güzel. Şu şey değil mi ya, korku filminde olurdu ya, böyle kendine doğru çeker falan. Hortumun başlangıcı gibi. Böyle kapı açılmış gibi. Ne diyorlardı? Ay kapısı mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Öyle bir şeydi, vardı. Birkaç filmde görmüştüm. Neyse. Shiba. 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 Bu da soytarı.
Bu da az değil. Bu da az değil. Bu da çok soytarı. Bu da çok soytarı. Gel. Gel. Shiba. Gel. Ver. Ver. Aferin benim kızıma. Aferin. 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 Ver. Bir daha ver. Pati ver. Hop. Çok söz dinliyor değil mi? Shiba buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Aferin benim kızıma. Ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Düzgün ver. Bana bak. Shiba. Buraya gel. Kuyruk sallama bana. Çok teşekkür ederim Ahmet. İyiyim. Toparlandım. Biraz daha iyiyim. Ama tabii ağzımda yüzümde birazcık yaralar oluştu. Gripten kaynaklı. Ama toparlamaya çalışıyorum. Şunun adı Yetim. Şu var ya, şu canavar. Şu canavarın adı Yetim. Bu bizim ilk çıkan civcivimiz kuluçka makinesinden. Selam ver. Sen de selam ver. Çirkin. Evet, küçük bir ordu kurdum arkadaşlar burada. Çağırmadan da geliyorlar. Gel Shiba. Bu da onların lakayt komutanları. Lakayt komutanları bu. Tam bir lakayt bu. Hiç umursamıyor. Hiç. Elimi ağzına soktun. Shiba gidiyorum ben. Gir içeri yerine hadi. Hadi yerine git. Birbirine bakışıyorlar. Ver. 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 Oraya değil elime. Aferin. Aferin soytarı. Fıstık. Hadi git yerine. Hadi. Kış, 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 kış. Haydi git. Evet. Yapılacak başka bir iş kalmadı. Ben şuradan 2 tane çıra alayım. Bu kadar yeter herhalde bir gece için. Ben çok güzel yakamıyorum arkadaşlar. Daha önce çok fazla soba kurmadığım için, yakmadığım için maalesef bilmiyorum. Kamp ateşi gibi olmuyor. Yani çok yağmur yağmadan bulutlar terk etti burayı ama anlamadım. Yağacak mı, yağmayacak mı? Çok enteresan. Ama çok güzel bir görüntü ya. Gerçekten çok güzel. Hava çok güzel. Şimdi sizi biraz şöyle koyalım. Ben içeri gireyim. Oradan camı açalım. Bakalım sabitleyebilecek miyim bilmiyorum ama. Tabii ki de müsaade ederse ve düşürmezse. Şöyle güzel bence. Hadi geç. Geç. Yat hadi. Yat. Tamam. Evine gitmedin mi hala?
İyice ellerimi yıkadım. Şimdi arkadaşlar bugün bu kitaba başladım bu arada. Değişik, güzel bir kitap. Buna başladım. Size birkaç kitabımı daha göstereyim mi? Onları bir mezattan aldım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugün bitirdim bu arada bir tanesini. Küçük Kadınlardı. Bu kitabı bitirdim. Ondan sonra bu tarz kitaplar aldım birkaç tane. Bir sonraki de bunu okuyacağım. Nana'yı. Bunu merak ediyorum. Ama diğer kitabı daha çok merak ettiğim için ona başladım tabii ki de. Böyle şu üçü seri halinde. Aranızda şu kitabı okumuş olan var mı ya? Buna ne zaman başlamak istesem bir türlü başlayamıyorum. Çok istiyorum onu okumayı ama bir türlü başlayamadım. Sebebini bilmiyorum. Geçen gün yine Ana'yı bitirdim. Gerçekten çok iyiydi. Güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Güzel bir kitap. Kitaplığım birazcık az. Çünkü benim kitaplarımın hepsi kendi annemlerin evinde. O yüzden maalesef burada çok az kitaplarım var. Bir de eşimin çalıştığı odada kitaplarım var. Ben genelde kitaplarımın hepsini mezattan alıyorum. Yani sıfır almamaya gayret ediyorum. Ya mezattan ya sahaftan kitaplar bulup alıyorum. O kitaplar bana çok değerli, çok kıymetli geliyor. Bilmiyorum sizin için nasıl ama. Şefika okudum demiş. Beğendin mi sen? Nasıl bir kitap? Yani ben gerçekten o tarz kitapları, eski okunmuş kitapları çok seviyorum, çok beğeniyorum. Yani bu kitapta da bir tane çizik bile yoktu mesela. Bu kitapta tertemiz, pırıl pırıl bir kitap aslında. Sadece sayfaları biraz eskimiş. O kadar. Ben de tozlu kitaplar okumayı çok seviyorum. Ondan sonra bu da Emile Zola'nın. Bu kiminmiş? Bakayım. Bakın kim aldıysa 1956 yazıyor. Kim aitse artık. Kilimler diye bir kitap. Şöyle de bir kitap daha aldım bu arada. Şefika beğendiğini söylemiş, güzel demiş. Bakalım ben de herhalde bu ay içerisinde okuyacağım o zaman Şefika. Yoksa kalıyor öyle sürekli. Bu da Küçük Erkekler. Buna da başlarız. Bu yıl bunların hepsini okuyacağım bu arada. Yani bunların kaçışı yok. Zaten biraz boş vaktim de var. Bir yandan da sınavlara hazırlanmaya çalışıyorum. Sonra burada bakın eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Beyaz Diş. Çok iyi. Yani aslında bu yazarın kitapların hepsi çok güzel de. Oğuz Atay yerine Tutunamayanlar. Yine bu yazarın da kitapları çok güzel. Çok iyi. Yani benim kitaplarımın hepsi kendi annemlerde. Bursa'dan getirmedim yani daha. Birçok kitabım var ve onların bir türlü getirmedim. Bir de plak koleksiyonu yapmaya başladım. Belki biliyorsunuzdur. Şefikacığım ev turu yapamam maalesef. Ama videolarımda vesaire evimin bütün her şeyi var. Hatta taşınma videolarımız vesaire de var. Oralardan izleyebilirsin. Ama şu an daha evi tam oturtmadığım için hani kalkıp şey yapamıyorum. Bir gezi yapamıyorum maalesef. Çok üzgünüm. Bunlar plak koleksiyonlarım. Yapmaya başladım. 8-9 aydır falan yapıyorum herhalde. Bir yığın plak oluştu. Bunların hepsini mezattan alıyorum arkadaşlar bu arada. Şöyle biraz göstereyim size de. Çok eski plaklar bu arada. Bakın 1986'ya ait bir plak. Birçoğunda da telif yok bu arada ama ben yine de böyle paylaşmak istemiyorum. Çoğu yabancı tabii ki de. Çok az Türkçe var.
Sanırım Türklerde daha çok kaset ön planda. Yabancılarda plak daha ağırlıklı. Böyle. Şu gri olanlar da artık kraft kağıt desek daha doğru olur gerçi. Bunların içinde de Türkçe olan plaklar var. Bunları böyle geçeyim. Bir de büyük plaklarımız var. Böyle. Onun dışında geçen gün bir dergi aldım. Şimdi ben sahaflardan veya mezatlardan bir şeyler almayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Özellikle de böyle çok eski tarihi şeyleri çok seviyorum. Şimdi size göstereceğim onlardan birini daha. Geçenlerde şey aldım. 80'lerin modasının böyle çizimleri vesaire var ya. Onlardan aldım. Bunun üstüne biraz çiçek dökülmüş. Şöyle birazcık silelim burayı. Artık süpürürüz. Şöyle size göstereceğim bu dergiyi. 80'lere ait ne derler ona? Böyle hani kıyafetlerin çizimleri vesaire oluyor ya, nasıl dikiliyor vesaire diye. Onların çizimleri vardı. Onu satın aldım. Happy selam, hoş geldin. Nasılsın? Bunlar da Hayat Dergisi'nin o döneme ait şeyleri, baskıları. Ve hangi döneme ait? 1963. Bunları böyle okumayı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Eski, böyle eski dergiler, eski reklamlar. Çok güzel. Bakın. Şunu ben hatırlıyorum mesela. Bunu hemen hemen reklamlarda hatırlıyorum. Ya şu kadınların güzellikleri peki. Hepsi çok güzel kadınlar. Ve 60'larda modaya yön vermiş kadınlar aslında. Haremde bir aşk faciası. Eğer tamam derseniz bir gün öyle açarız dergiyi, birlikte okuruz. Güzel olabilir. Mancınıkla ateşe atılan peygamber. Sana Yağın reklamı. Teşekkür ederim Happy. Ben de çok iyiyim. Sana Yağ hala var değil mi? Bu arada ben uzun zamandır eve margarin almıyorum. Yani herhalde bir 10 yıldır falan eve hiç margarin almıyorum. Almayı da tercih etmiyorum. Ben her şeyde, kızartma da dahil, zeytinyağı kullanıyorum. Valide Camii. Şöyle göstereyim. Bakın bunu da hatırlıyorum mesela. Rahmetli dedemde vardı bu. Tıraş köpüğü. Bu neymiş? Parfümmüş. Bir parfüm reklamı. Bu da yüz losyonunun reklamını yapmış burada. Bakalım. Ben çok seviyorum bu arada böyle dergileri vesaire karıştırmayı. Gerçekten çok güzel. Yürüyen hazine. Genç bir İngiliz kadını yarım milyonluk servetini hep üzerinde taşıyor. Ne taşıyormuş acaba? Evet, bu ne yapıyormuş? Bütün parasını üzerinde taşımayı seviyormuş da tamam, niçin yani, nasıl yani? Çantasında mı taşıyormuş? Çanta mıymış? Neymiş?
Böyle abuk subuk bir ceketten bahsediyorlarmış. Neyse. Eskiler çok komik. Şu sanırım boya reklamı, evet. Bu neyin reklamı? Plak mı? Evet, plak reklamı. Bu neymiş? Sprey. Anne olmayacak kadın yoktur. Vardır. Niye olmasın? 1960'larda demek ki o dönemde hala bu tabular yıkılmamış. Çocuğum olmuyor diye üzülmeyin. O dönemde de kadınlara karışmışlar çocuk yapsın mı yapmasın mı diye. Şu anda da karışıyorlar. Nasıl doğuracak diye. Bakın. Burada çok güzel bir tarif var. Ispanaklı tepsi böreği. Hazır yufkadan. Bakın o dönemde de gayet hazır yufka kullanıp kolaya kaçanlar varmış. Şunlardan, şu bardak altlarından sizde var mı ya? Bizde hala var maalesef. 1963'ün ilkbahar modellerinden örnekler. Ya ben bu modayı çok seviyorum arkadaşlar. 60'larla 80'lerin modası gerçekten bence çok iyi ve üst düzey. Yani bakar mısınız? Harika değil mi? Bakın. Ya çok güzel gerçekten. Bakın burçlar. Hadi kim hangi burçta söylesin, okuyacağım. Ben Kova burcuyum arkadaşlar. 7 Şubat doğumluyum. Başkaları için basit gibi görünen bir hadise sizi çok sarsmış. Her şey gibi bu sıkıntınız da geçecek. Bu halinize siz de güleceksiniz demiş. Burçlarınızı söylerseniz size de okurum. Ya bakın eskiden, hatta yani 90'larda hatırlıyorum. 90'larda da böyle çocukların fotoğrafları dergilerde basılırdı. Yılın en güzel, en sıhhatli çocukları. Yaşıyor mu acaba bunlar ya? Çok merak ettim. Emine ve Mustafa Koçal. Fuat Sarp. Gaziantep'ten. Süreyya S. Savaş. Balıkesir. Arkadaşlar bunlardan biriyseniz söyleyin. Serpil Can Yürek. İstanbul. İhsan Goralı. İstanbul. Ferzan Özkurt. İstanbul. Ahmet Tencereli. İzmir. N.A. İzbek kardeşler. Turgutlu. F. Sema Parlar. İskenderun. Esin Şimşek Ankara. Melek Hantal İstanbul. Ya çok güzeldi gerçekten. Geçmişte böyle şeyler yapmak. Bakın. Ben bunu çok severdim. Bu oyunu sürekli oynardım. Bu Lux neydi? Evet. Hala daha var. Biliyor musunuz bu markayı bilmiyorum ama hala bu sabunlar var. Şimdi ikinci dergiye geçtik. Bakalım burada ne demiş? Atatürk için canını veren genç kadın. Ne kadar şanslı bir kadınmış gerçekten. Şöyle hani diyorlar ya hep 60'larda 70'lerde doğan insanlar. İşte bizim dönemimiz şöyleydi, bizim dönemimiz böyleydi vesaire diye. İşte bizim dönemimizi bilmiyorsunuz diye. İşte bunları dergilerden, kitaplardan öğrenmek gerçekten çok güzel. Aslında hemen hemen şu andakinden pek de farklı bir şey yok. Sadece teknoloji çok gelişti. Yani arada çok büyük devasa farklılıklar yok yani. Hani bize diyorlar ya siz çok şanslı bir nesilsiniz. Yani şansımız sadece teknolojiyle alakalı şeyler. Yoksa çok güzel tarifler böyle. Bakın bunu mesela kolay kolay herkes yapmıyor şu anda da. Yani lüks bir tabak yapmış kendine. Şu an mesela bu tarz şeyler popüler gibi gözüküyor ama o dönemde de popülermiş işte bu tarz yemekler vesaireler.
çok ciddi markalar var mesela. Hala devam eden. Az önce gösterdim Sana Yağ'yla mesela Lux. Bizde hala devam eden markalar. Harem ağalarının meraklı hayatı. Kesin öldürülüyordu. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Mesela bunları okuyabiliriz isterseniz eğer. Boğaz ağrılarına ne iyi gelir mi demiş. Evet, bademciklerle alakalı ameliyattan sonra ne olur vesaire. Piyale markası. Aa, makarnası. Ne markası? Makarnası. Bu hala var değil mi Piyale'nin? Ben var diye hatırlıyorum ama. Fono. Bakın ben İngilizceyi fono ile başladım. Fransızca da fono ile başladım bu arada. Gerçekten çok iyiler. O dönemde de iyilermiş demek ki. Demek ki imkanlar kısıtlı değilmiş arkadaşlar. Bu dergi 1960'lara ait bir dergi. Demek ki o dönemde de varmış. Okuyucu mektupları. Tavsiyelerde bulunmuşlar şu şekilde, yani oval yüze sahip olanlar şu şekilde işte saçlarını tarasınlar. Bakın arkadaşlar, modanın güzelliğine bakın ya. Yani o kadar güzel ki. Bu arada bakın, Blendax D vitamini kremi üretiyormuş bir zamanlar. Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum mesela. Sadece şampuan olarak biliyordum. Şampuan markası olarak biliyordum ama bir dönem D vitamini kremi de üretiyorlarmış. Ve bakın o dönemin kıyafetlerine bakın. Ya ben bu kıyafetleri giyerim mesela. Hala daha giyerim. O kadar güzel, o kadar estetik, o kadar üst düzey ki. Bakın arkadaşlar, bunlar da itiraf, dönemin itirafları. Amcamın kızını 8 yaşından beri severim. Şimdi 20 yaşıma geldim. Kızı amcamdan istedim. Bizim yerimiz uzak olduğu için razı olmadı. Halbuki ben bu kızı bütün kalbimle seviyorum. Üstelik ailem de beni başkasıyla evlenmem için zorluyor. Ne yapmalıyım? Amcanızı rıza etmeye çalışmalısınız. Yalnız yeriniz uzak olduğu için bu izdivacı reddetmiş ise kızını ara sıra kendisine getirebileceğinizi ona anlatarak razı edebilirsiniz zannediyoruz. Herhalde eğer kız razı ise amcanızın da ikna etmeye çalışır demiş. Böyle birkaç tane itiraf, bunları okuruz. Evet, gene burçlara geldik bakalım. Geldik burçlara. Durun, önce şunları göstereceğim. Bakın, tıraş kremi. Eskiden de böyle saçma sapan reklamlar varmış. Bu ne? Ha mürekkep. Tamam, okey. Geçtim. Burada da yine, eğer hangi aya ait ya da hangi burca ait olduğunu söylerseniz sizinkini de okuyayım. Benimki Kova burcu. Belki kendiniz de farkında değilsiniz ama siz gönlünüzü birine kaptırmışsınız. Bunu ancak onunla ayrılırsanız anlayacaksınız. Kocamdan bahsediyor herhalde. Geçtim. Ya şunun tatlılığına, şu güzelliğe bakın. Sanki böyle daha yeni çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor. Çok güzel değil mi? Yüzünüzün bu 5 kısmına dikkat ediniz. Geçtim. Yine çocuklarını paylaşmışlar. Yılın en güzel, en sıhhatli çocukları. Zeynep ve Mustafa Balkaş kardeşler. Ankara. Ha, Nilgün'ü unutmuşum. Pardon, Nilgün. Eğer buradaysan selam ver. İzmir'denmiş o da. Yasemin Okan, İstanbul. Güneşten Kodak, İstanbul. Bunların hepsi İstanbul mu ya? Ha, Gündüz Akman var, Bursa. Arman Vardar var, Almanya'dan. Yeni çıkan kitaplar. Kadının güzelliğine bakın.